Kroşe örgü atölyesinden merhaba. Bugün motiflerle yapabileceğiniz çok kolay bir T yelek modeli anlatacağım. Kalan iplerinizle yapabilirsiniz. 2 renkle, 3 renkle, 5 renkle, dilediğiniz renkle yapabilirsiniz. Şimdi bu motifleri hepinizin yani birçoğunuzun nasıl yapıldığını bildiğini düşünüyorum. Bilmeyenler için videonun sonuna ve açıklamalar kısmına bir link koyacağım. Videonun sonunda bir resim göreceksiniz. O resmin üzerine tıkladığınızda daha önce ördüğüm bir yelek ya da hırkada motiflerin nasıl yapıldığını anlatmıştım. Oraya tıklayarak motiflerin nasıl yapıldığını, birleştirmenin nasıl olduğunu görebilirsiniz. Ben şimdi size öncelikle kullandığım tığ ve ip hakkında bilgi vereceğim. Tığ 3,5 numara kullandım. Neden 3,5 numara? Genelde büyük numara tığ kullanırım ama bu modelin biraz bu T modellerin tok durabilmesi için küçük numaraya 3-3,5'la örmenizi tavsiye ediyorum. Kullandığım ip konusunda maalesef marka adı veremiyorum ama şunu söyleyeyim. Patik ipleri, bildiğiniz patik ipleriyle ördüm. Bu hem daha ekonomik oluyor hem de daha sert bir dokusu olduğu için bu model daha düzgün duruyor. Motiflerin ölçüsünden bahsedeyim size. Benim ördüğüm bu motifler 12 santime 12 santim kadar boyutunda ve 5 sıra olarak 1, 2, 3, 4, 5 sıra olarak örüldü. Ama sizin bedeniniz büyükse, bu small ve medium beden için, eğer bedeniniz büyükse bunları 6 sıra kadar örebilirsiniz. 6 sıra, 7 sıra örebilirsiniz. Eğer X large'sanız 7 sırada örebilirsiniz. Biraz daha iri motifler olur. Ya da arkadaki motif sayısını yani motif sırasını daha fazla tutarak modeli genişletebilirsiniz. Yine 5 ya da 4 sıra örüp arkadaki sıra sayısını geniş tutabilirsiniz. Onları birazdan anlatacağım size. Bütün olarak gösterdiğimde anlatacağım. Evet, şimdi bitmiş halini size göstereceğim. Şöyle yapıyoruz. Eğer medium ve small bedenseniz öncelikle şuradan itibaren yanlardaki genişlik 1, 2, 3, 4 motif olacak. 4 motif. Yukarıya doğru da 1, 2, 3, 4, 5 motif. 1, 2, 3, 4, 5 motif. Sonra yani burada toplam 5'e 4, 20 tane şöyle 20 tane motifimiz var. Yanlara da 2 sıra altlı üstü olmak üzere, şöyle 2 sıra altlı üstü olmak üzere 6 tane motif ekliyoruz. 3 aşağı, 3 yukarıya. Burada da aynı şekilde 3 aşağı, 3 yukarıya. Eğer large ya da X large bedenseniz bu motifleri dediğim gibi 6-7 sıra örerek ilerleyebilirsiniz. X large ya da large bedenseniz bu motifleri şöyle bir şey yapabilirsiniz. 5 değil 4 sıra örüp genişliği 4 motif değil 6 motif tutabilirsiniz. Koldaki genişliği de 1-2 motif değil 1-2-3 motif tutabilirsiniz eğer 4 sıra örecekseniz. Neden 3 tane tutmamız gerekiyor buradan aşağı? Çünkü buradaki motif sayımız genişlikte 6 tane olduğu için böyle kapattığınızda ön tarafta yarı yarıya olması lazım. Yani buranın genişliği 6 ise buranın genişliği 3 olmak zorunda. Burası 1, 2, 3, 4 ise burası da 1, 2 tane olmak zorunda. Sonra yapmamız gereken, bakın bu şekilde kapatıyoruz. Buradan kapatıyoruz. Ve yanları, bu arada üstünü şunu söylemem gerekir ki üst sırayı böyle şuradaki üst sırayı komple trabzan geçtim. Nasıl trabzan geçtim? Ara boşlukların üzerine 2'şer tane, şu karelerin üzerine şöyle yakından göstereyim size. Bakın buradaki boşlukların içini 2 tane trabzanla, dolu olan bölümlerin 3 trabzanın üzerine de yine 3'er tane trabzanla doldurarak trabzan olarak geçtim. Aynı şekilde kol kenarlarını da o şekilde geçtim. Mesela üzerinize giydiniz. İstediğiniz kadar sıra geçebilirsiniz. Onun nasıl olduğunu anlatacağım. Üzerinize giydiniz ve ön taraf kapanmıyor. O zaman buradaki trabzan sayısını biraz daha arttırabilirsiniz. Yani daha fazla trabzan örüp ön tarafın kapanmasını sağlayabilirsiniz. Ön tarafa düğme dikebilirsiniz.
Düğmeyi tığ işi düğme nasıl yapılır kanalımda anlatımı var. Tığ işi düğme yapabilirsiniz, dışarıdan satın alabilirsiniz. Buradaki şu deliklerin içinden geçirerek ya da buralara delikler açarak düğmeli şekilde de kullanabilirsiniz. Şimdi bunu yaptıktan sonra şurada bir motiften biraz fazla kalacak şekilde small ve medium bedenler için, X large ve large bedenler için biraz daha fazla olabilir. Buraya kadar boşluk bırakıyorsunuz, kol boşluğu ve buradan aşağısını dikiyorsunuz. Yine aynı şekilde tığla da birleştirebilirsiniz. Buradan aşağısını dikiyorsunuz ve burada kol boşluğu bırakıyorsunuz. Sonrasında bakın bunu yaptıktan sonra yakamızı bu şekilde kıvırıyoruz. Ve dediğim gibi şuraya bir düğme dikip aradaki boşluklardan şu boşluklardan geçirerek ya da buraya bir tığ işi boşluk oluşturarak yeleğinizi giyilmiş hale getirebilirsiniz.